Daha önce örneğini görmediğim bu videoda 60-60-60 sisteminden, çark verimlilik hesabından, hesaplama sonuçlarımızı nasıl değerlendireceğimizden bahsedip kendi çark çevirme sonucumu da yorumlayacağımı bildirmek istiyorum. Sonuna kadar izlemenizde büyük fayda var arkadaşlar. Hadi başlayalım. Selam arkadaşlar, ben Age of Tactics. Bugün sizlerle 3. Vlad'ın çark çevirmesini yapacağız. Elimizde yüklü miktarda imparatorluk paramız ve 20 tane de çarkımız var. Fakat bundan önce ufak bir şeye değinmek istiyorum. Benim yeni gelen hero'larda en beğendiğim ikili zaten bu çarkta karşımıza çıktı. Zolang'la Vlad bence en alınabilir iki kahraman, yeni kahraman olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani diğerlerinde de tabii ki kullanılabilir alanları mevcut, fakat komplarıma daha faydalı olabilecek olanlar Zolang Ramses kompuma. Vlad'ı da ben süvariye değil mızrağa koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu şu an Vlad bir kaos yarattı. Süvariye mi girecek, mızrağa mı girecek gibisinden. Mızrakta daha faydalı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü savunma etkileri de mevcut. Kiros'un yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Şöyle 5'er adetli bir çevirme yapacağım. Daha öncesinde de bahsetmiştim sizlere. Şu parşömenin bittiği yerde çevirmeyi seviyorum ben. Daha hiç çevirmedim. Ne kadar çevireceğimize de bakarız. Bir tane geldi bile. Güzel. Şimdi şöyle bir şans denemesi olarak 5-10 tane çevirelim. Şu elimizdeki çarkları çevirelim en azından. Daha sonrasını hızlandırılmış bir şekilde yapmaya çalışırım. Yani en azından dönmesini beklemeyiz. Atlarız, sonuca geçeriz direkt. Ve neler alabileceğimizi görürüz. Şimdi aşağıda şöyle 20, 60, 120, 200, 300 gibi çark çevirmelerde ödüller alıyoruz bildiğiniz üzere arkadaşlar. Büyük ihtimalle 120, hatta 150 tane falan çevirebileceğim. Hepsini kullanmayı düşünüyorum. Vlad'ı komple kullanmayı düşünüyorum. Yani elimde bu kadar çevirme varken neler yapabileceğimizi de görmüş olursunuz. Şöyle basayım. Burada bir totemimizi gerçekleştirmedik. Bakalım neler verecek bize. Kötü bir beşli oldu. Ya en azından şunu görmek istiyorum. Size video sonunda şunu sunacağım yani. 150 çevirme, 75 sarı kafa. Hani ne geldi? Yüzde kaç oranla iyi bir sonuç aldık gibi bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Şu totemi yapmak için tekrar bir altın sefere girip çıktım. Şurayı bekleyeceğim. Ben tam şurada basıyorum. Beni mutlu ediyor buranın sonuçları. Çok çark çeviriyoruz. Yani bildiğiniz üzere artık böyle bir şeyler denemeye başladık. Ama çok da verimli bir sonuç gelmedi gibi. Şöyle hemen bir de şu birden hemen sonra da basıyorum. Size komik gelebilir ama bunu yapıyorum. Hepimiz yapıyoruzdur bence. Bundan sonraki çarkları atlayarak basacağım. Direkt sonuç odaklı basacağım. Ama 5-5 basmayı planlıyorum. 20-20 basmayı düşünmüyorum. 20-20 biraz daha şanssız gibi geliyor bana. Buradan da 10 tane aldık. Açabiliriz birazdan. Şöyle yapalım. İsterseniz bir 20 tane şöyle hızlıdan. Aha, 20 tane de atlayamıyoruz. Evet, 20 tane de atlama yok. O yüzden 5 tane basacağız. Şöyle yapalım. Atla diyelim. Bizi direkt sonuca götürsün ve birden sonra hepsini basalım. Şurada basıyorum ben. Kötü. Şurada basıyorum. 2 tane çıktı. Tekrar denedim. Bir tane çıktı. Kötü yani 5'te 1 oran biraz kötü bence. Yani onlular vermesi lazım toparlayabilmesi için. 3 tane birden. Genelde bana 3 tane birden verdikten sonra bir onlu atıyor. Şöyle bakalım. Atmadı. Şimdi verecek gibi. Bir 20'li şey yapalım. Tadımız yerine gelsin. Totemizi bozdu. 11 tane verdi. Sanırım buradan bir 10'lu çıktı gibi. 20 tane de 5-5 yok. Çıkmamış da olabilir. Pardon. Şöyle tekrar. Şuradan 60'lı ödülü de alalım. 15 tane de aldık. Güzel. Şu totemi tekrar uygulamak için geldim.
Şurada bastım. Aa, bu çok kötü. 20 tane de bir tane mi çıktı şu an? Bayağı kötü. Yok, 20'li basmayın abi. 20'li asla basmayın. Gördünüz siz de. Verimli bir yanı yok yani. 120 tane çevirdik bu arada. Onu da ödülünü alacağım şimdi. Şöyle alayım. Şu atlayı geçiyorum abi. Şöyle bir manuel çevirelim. 200'e yok, gider mi? Yani kaç yapıyor? 5, 50 tane daha çeviriyorum. 177'ye falan geliyor. 200'e tamamlarım ben onu. Ama size oran olarak sunacağım zaten ben. Yani 200 tane yapsanız da kaç tane gelirdi gibi bir sonucu vardırırım ben onu. Hiç onlu vermedi yalnız. Evet, hiç onlu vermedi. Yani 170 çarkta onlu vermezse biraz demoralize olurum. 10 tane sarı kafa da 10 tane sarı kafadır yani abi. Ciddi bir mesele. 10 sarı kafa demek. Bundan sonra gelecek gibi. Bundan sonraki çarkta gelecek gibi bu 5'te de. Bu arada bakın, gördüğünüz gibi 5'erli çevirmede daha şanslıyım. 4 tanesi şu an. Wow. İlk defa 4 tane birli açıyorum bu arada. 20'li açmaya göre 5 taneli açma daha yüzdesel olarak iyi sonuç veriyor, gördüğünüz gibi sizde. Şimdi şöyle ben totemi uygulaya hızlı çevireyim arkadaşlar. Bu kısmı biraz hızlandırayım. Siz de böyle bekletmeyin videonun içinde. Hakkınıza girmeyin. ...182 tane çark çevirdik arkadaşlar. Şimdi elimizdeki miktara bakalım hemen şu envanter kısmından. 83 tane Vlad elde etmişiz. 83 bölü 182 mi demiştik? Aynen, 182 desek, yarısı 90 desek %47, %46 gibi bir oran çıkıyor. Bunu matematiksel olarak da veririm. Ya bence kötü bir yüzdeye sahibiz şu an. Neden böyle söylüyorum? Daha açacağız biz Vlad'ı. 10 tane ile açtığımda 73 tane kalıyor. 2 yıldız elde edebildim. 136.000 importörlük parası ve 20 çevirme ile 2 yıldız elde edebildim. Bu bence düşük bir oran. Şöyle %60-65 ya da aynen %65 yeterli olur aslında. O civarda bir yüzdeyle bize sarı kafasını verseydi, madalyasını verseydi Vlad'ın daha iyi olabilirdi diyorum ben. Arkadaşlar size tavsiyem, yani bu şekilde 182 tane birden açmanız bence doğru değil. Bu çark bize ortalama olarak 3 kere ya da 4 kere geldiğini farz edin. Her seferinde 60 yapabilmek sizin potansiyelinizde. Şimdi ben bir birikimi açtım burada. 136.000 bir süredir birikilmiş bir miktardı. Bence 60 açmanızda fayda var. 60 tane açın ya da yapabiliyorsanız, ama mesela şimdi 60 bunu açıp 120'ye çıkmayın. Neden böyle söylüyorum? Şimdi bakın buraya.
İlk 60'ı açtığınızda size 20'de 10 tane, 60'ta da 15 tane veriyor. Fakat ikinci 60'ı açtığınızda sadece 15 tane alıyorsunuz. Yani 60 60 60 açtığınızda bir tane çarkı boş ya şimdi eğer 120 tane açarsanız imparatorluk paranızın çoğunu harcamış oluyorsunuz ve bir sonraki çark geldiğinde imparatorluk para kalmama ihtimaliniz olabiliyor. Çünkü VIP'den bir şeyler alıyoruz. İşte oyun içi bazı etkinlikler, ödüller veriyor. Onları satın alıyoruz gibi şeyler yapıyoruz. Ve imparatorluk paramız yetmiyor olabiliyor bazen. Yetmediği durumlarda her çarkta mutlaka 60 60 60 açın diyorum ben. Bu şekilde daha fazla ödül kazanırsınız. Yani birinde 120 ya da 200 açıp diğerinde hiç açmayacaksanız bir anlamı yok bunun. Benden size ufak, nacizane bir tavsiye arkadaşlar. Age of Tactics sizlerle her zaman. Görüşmek üzere. Taktikle kalın arkadaşlar.